Fotoğraf makinesi sadece anı değil, aynı zamanda ışığı hapseden optik bir araçtır. Eğer elinizdeki bu mekanik aletin dilini ve çalışma mantığını anlamazsanız sürecin kontrolü sizde değil demektir. Bu da analog fotoğrafçılık gibi deneme yanılma maliyeti yüksek bir süreçte zaman ve bütçe kaybına neden olabilir. Ben Onur Mehamen. Analog fotoğrafçılığa yeni başlayanlar ve teknik temellerini sağlamlaştırmak isteyenler için sözlük serisini hazırladım. İlk bölümümüz olan giriş seviyesinde elinizdeki cihazın parçalarından ışığın matematiğine ve filmin kimyasına kadar 60 temel kelimeyi mantığıyla birlikte ele alacağız. Başlayalım. İlk aşamada dokunduğunuz mekanik gövdenin temel işlevlerini ve sınırlarını tanıyalım. Bir gövde. Fotoğraf makinesinin iskeletidir. Yani yeni başlayanlar genellikle bütçenin çoğunu gövdeye ayırma eğilimindedir. Ancak analog fotoğrafçılıkta gövdeyi filmi karanlıkta güvenle tutan ve deklanşöre bastığınızda ışığı içeri alan mekanik bir oda gibi düşünebilirsiniz. Fotoğrafın optik kalitesini ve keskinliğini asıl belirleyen şey gövdeden ziyade taktığınız lens ve içindeki film. İki objektif lens yani. Görüntü kalitesini doğrudan etkileyen ana unsurlardan biridir. Karanlık odanızın dış dünyaya açılan penceresi makinenizin gözü gibidir. İçeri giren ışığı toplayıp filmin üzerine odak. Yatırım yaparken öncelik vermeniz gereken parça genellikle lenstir. 3. Odak uzaklığı. Lensin üzerindeki 28 mm, 50 mm, 35 mm, 135 mm gibi rakamlardır. Lensin dünyayı ne kadar geniş veya ne kadar dar bir açıyla gördüğünü milimetre cinsinden ifade eder. Rakam küçüldükçe görüş açınız genişler ve manzara kadraja sığar. Rakam büyüdükçe nesneler size daha yakın görünür. 4. Prime lens. İleri geri yakınlaştırma yani zoom özelliği olmayan tek bir odak uzaklığına sabitlenmiş lenslerdir. Mekanik yapıları daha sadedir. İçinde daha az cam elemanı bulunduğu için ışığı daha kayıpsız ve keskin iletirler. Zoom yapamadığınız için konuya ayaklarınızla yaklaşmanızı gerektirir. Bu da zamanla kompozisyon gözünüzü geliştirir. 5. Zoom lens. Farklı odak uzaklıklarını tek bir lens üzerine sunar. Kullanım açısından çok yönlüdür ancak içinde ileri geri hareket eden pek çok optik mercek grubu olduğu için özellikle giriş seviyesindeki prime lenslerin o keskin, kayıpsız optik performansını yakalamaları biraz daha zordur. 6. Vizör. Çekeceğiniz kareyi görmek ve kompozisyonu kurmak için gözünüzü dayadığınız o küçük optik pencere. Çevreden izole olup sadece kadrajınıza odaklandığınız yer. 7. Deklanşör. İşaret parmağınızın altındaki çekim düğmesi. Bastığınız anda içerideki optik ve mekanik süreç harekete geçer. Analog sistemlerde dijitaldeki gibi silme veya geri alma seçeneği olmadığı için bu tuşa basmak kadrajı onayladığınız anlamına gelir. 8. Ayna. SLR makinelerde bulun. Lensten giren ışığı 45 derecelik açıyla yukarıya yani vizöre yansıtarak görüntüyü görmenizi sağlayan hareketli camdır. Deklanşöre bastığınız saniye yukarı kalkarak ışığın arkadaki filme ulaşmasına izin verir. Çekim anında duyduğunuz o karakteristik mekanik sesin kaynağı büyük ölçüde bu aynanın hareketi. 9. Perde. Aynanın hemen arkasında yer alan, filmin önüne adeta bir bariyer gibi duran bez veya ince metal tabakadır. Tabi metal tabakayı tercih eder. Filmi ışıktan korur. Deklanşöre basıldığında sizin belirlediğiniz hızda açılır, ışığı filme yansıtır ve geri kapatır. Makinenin hassas mekanizmalarından biri olduğu için doğrudan temas etmekten kaçınılmalı. 10. Film sarma kolu. Genellikle deklanşörün sağında bulunan mekanik koldur. Bir kare fotoğraf çektiğinizde filmin o yüzeyi pozlanmış olur. Bu kolu çekerek ilerideki dişleri döndürür, pozlanmış filmi ileri iter ve lensin karşısına temiz bir film alanı getirir. Sarmadan bir sonraki kareyi çekemez. 11. Geri sarma düğmesi. Genellikle makinenin altında yer alan küçük bir düğmedir. Filminiz bittiğinde filmi kasetine geri sarmak için önce bu düğmeye basıp içerideki mekanizmayı serbest bırakmanız gerek. Buna basmadan sarmaya çalışmak filmi zorlayabilir ve kopmasına neden olur. 12. Geri sarma kolu. Sol üstte bulunan çevirme manivelası. Alttaki serbest bırakma düğmesine bastıktan sonra bu kolu ok yönünde yavaşça çevirerek makinenin içine yayılmış olan filmi güvenli bir şekilde kasetin içine geri toplarsın. 13. Arka kapak. Filmi makineye yerleştirmek için açtığınız geniş kapaktır. İçinde film varken bu kapağı açmamak çok önemli. Yanlışlıkla açılması durumunda içeri giren ışık pozladığınız filmlerin yanmasına ve emeğinizin boşa gitmesine neden olabilir. 14. Film odası. Arka kapağı açtığınızda genellikle sol tarafta göreceğiniz silindirik yuvadır. Kullanacağınız filmin kaseti tam olarak bu boşluğa yerleştir. Yani çektikçe orada birikir. 15. Film dişlileri. Makinenin iç sağ tarafında bulunan, üzerinde minik dişler olan silindirlerdir. Filmin üzerindeki deliklere tutunarak onu mekanik olarak sağa sola çeken ve gergin tutan yapı taşları. 16. Baskı plakası.
arka kapağın iç yüzeyinde bulunan pürüzsüz ve yaylı metal plakadır. Görevi kapağı kapattığınızda filmi lensin karşısında dümdüz ve gergin tutmak. Filmin kavisli durması odak noktasını kaydırarak fotoğrafların netliğini olumsuz etkileyebilir. 17 pil yuvası. Tam mekanik makinelerin birçoğu fotoğraf çekmek için pile ihtiyaç duymaz. Alt kısımdaki yuvaya konulan piller genellikle sadece makinenin içindeki ışık ölçüm sisteminin yani pozometrenin çalışması için gereklidir. 18 tripod yuvası. Makinenin alt tabanında bulunan evrensel vida deliği. Işığın yetersiz olduğu ortamlarda makineyi bir tripoda sabitleyerek el titremesinden kaynaklanabilecek bulanıklıkların önüne geçmenizi sağlar. 19 flash kızağı. Makinenin tepesinde yer alan metal bağlantı noktası. Harici bir flaşı buraya takarsın. Ortasındaki iletken nokta deklanşöre basıldığı an ile flaşın patlama anını senkronize ederek ışığın doğru zamanda verilmesini sağlar. 20 askı kayış. Makinenin iki yanında halkalara takılan kayış. Mekanik gövdeler ağır ve kaygan olabilir. Makineyi elinizde taşımak yerine boynunuza asmak, olası düşme ve hasar risklerine karşı en basit ama en önemli etkili güvenlik önlemi. Donanımı ana hatlarıyla anladık. Şimdi o karanlık odanın içine yerleştirdiğimiz asıl materyale yani filme bakalım. 21-35 mm film. Analog dünyasında yaygın olarak kullanılan standart film formatı. Film şeridinin genişliği tam olarak 35 mm olduğu için bu isimle anılır. Günümüzde dijital full frame sensörlerin fiziksel ölçüsü de bu formattan. 22 film kaseti. Hassas film şeridini içinde rulo halinde barındıran ışık geçirmez metal plastik kutucuk. Filmin dışarı çıktığı aralıkta özel bir kadife doku bulunur. Bu yapı siz filmi aydınlık bir ortamdan makineye takarken bile kasetin içindeki kısmı ışıktan korunmasını sağlar. 23 perforaj. Filmin şeridinin alt ve üst kenarları boyunca uzanan simetrik kare delikleri. Makinenin dişlileri bu deliklere tutunur. Filmi makineye yerleştirirken dişlilerin bu deliklere tam oturduğundan emin olmak gerek. Aksi takdirde film ilerlemez. 24 poz sayısı. Filminizin size sunduğu çekim kapasitesi. Kutusunda 36 exposure yazan bir film size 36 kare çekme imkanı tanır. Bu sınırlı sayı fotoğrafçıyı deklanşöre basmadan önce kompozisyon ve ışık üzerine daha fazla düşünmeye teşvik eder. 25 kadraj. Vizörden bakarak oluşturduğunuz çerçevenin içindeki alandır. Sahnede neyi göstermek istediğinizi, neyi çerçevenin dışında bıraktığınızı belirleyen bu seçim fotoğrafınızın temel kurusu. 26 poz. Kurduğunuz kadrajı onaylayıp deklanşöre bastığınızda ve filmi ışıkla buluşturduğunuzda elde ettiğiniz her bir fotoğraf karesine pozluyor. 27 emülsiyon. Film şeridine dikkatli bakarsanız bir yüzünün parlak, diğer yüzünün ise mat olduğunu görürsünüz. İşte o mat yüzeye emülsiyon katmanıdır. Görüntü bu yüzeyde oluşur. Emülsiyon katmanı hassastır. Bu yüzden filmin yüzeyine dokunurken dikkatli olunması önerilir. 28 gümüş halojen. Emülsiyon katmanına o mat yapısını veren, içine homojen olarak dağıtılmış gümüş halojenür kristalleridir. Bu kristaller ışığa karşı oldukça duyarlıdır. Işık fotonları bu kristallere çarptığında reaksiyona girer. Fotoğrafı oluşturan şey aslında bu kristallerin ışıkla etkileşimi sonucu bıraktığı izlerdir. 29 ISO ya da AS. ISO o bahsettiğimiz gümüş kristallerinin ışığa olan duyarlılık seviyesi. Güneşli ve aydınlık ortamlarda ISO 100 gibi düşük hassasiyet filmler tercih edilirken ışığın az olduğu kapalı mekanlarda veya gece çekimlerinde ışığı daha hızlı toplayan ISO 400 veya 800 gibi yüksek hassasiyetli filmler kullanılır. 30 ISO kadranı. Klasik mekanik makineler içine taktığınız filmin hassasiyetini kendiliğinden algılayamaz. Bu durumu makineye sizin bildirmeniz gerekir. Üzerindeki ISO kadranını örneğin 400'e getirerek makinenin ışık ölçüm sistemini yani pozometreyi taktığınız filme göre kalibre etmiş olursunuz. Film ve makine hazır. Peki dışarıdan ışığı makineden içeriye dengeli bir şekilde nasıl alacağız? Analog fotoğrafçılığın temel matematiğine yani pozlamaya geçiyor. 31 ışık. Fotoğrafın en temel yapı taşıdır. Işık yoksa görüntü de oluşmaz. İyi bir makineye sahip olmak önemlidir ancak asıl farkı yaratan ortamdaki ışığı ne kadar doğru okuyup yönetebildiğiniz. 32 pozlama üçgeni. Işığın makineden içeri girip filmi doğru miktarda etkilemesini sağlayan 3 fiziksel değişkene pozlama üçgeni deriz. Bunlar diyafram, enstantane ve ISO'dur. Bu üç değişken birbirleriyle denge içinde çalışmalı. Birini değiştirdiğinizde aynı ışık miktarını korumak için diğerini de ona göre ayarlamanız gerekir. 33 pozometre. Bu ışık dengesini sadece göz kararıyla bulmak her zaman kolay olmayabilir. Makinenin içinde yer alan ve ortamdaki ışığın şiddetini bilimsel olarak ölçüp size vizörden bir ibre veya ışık yardımıyla gösteren sisteme pozometre denir. Sizin ışık rehberiniz. 34 doğru pozlama. Pozometredeki ibreyi tam ortaya artı ile eksinin denge noktasına getirdiğinizde filmin yüzeyine düşen ışık miktarı ideal seviyededir. Gözünüzün gördüğü tonlara en yakın
detayların kaybolmadığı bu dengeye doğru pozlama diyoruz. 35 aşırı pozlama. Eğer ibre artı yönünde çok fazla kalırsa filme gereğinden fazla ışık girer. Bu durumda gökyüzü ve aydınlık yüzeyler detaylarını kaybederek beyazlar. Tonların aşırı ışıktan dolayı kaybolduğu bu duruma aşırı pozlama veya patlama adını veriyor. 36 eksik pozlama. Eğer ibre eksi yönünde kalırsa filme ulaşan ışık yetersiz olur. Gölgelerdeki detaylar karanlıkta kalır. Fotoğraf genel olarak olması gerektiğinden çok daha koyu görünür. Buna da eksik pozlama. 37 diyafram. Pozlama üçgeninin birinci değişkenidir. Lensinizin içindeki mekanik bir göz bebeği veya ışığın geçtiği bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Açıklığın büyüklüğünü temsil eder. Diyafram açıldıkça içeri daha fazla ışık girer. 38 diyafram halkası. Bu açıklığı kontrol etmenizi sağlayan lensin üzerinde bulunan halkadır. Halkayı 1.8 gibi küçük bir rakama getirdiğinizde açıklık genişler ve içeri bol ışık girer. Halkayı 16 gibi büyük bir rakama getirdiğinizde ise açıklık iyice kısılır, içeriye giren ışık miktarı azalır. 39 enstantane ve perde. Pozlama üçgeninin ikinci değişkenidir. Diyaframdan geçen ışığın filme ne kadar süre boyunca temas edeceğinin zamanı ölçüsü. Bir nevi gözünüzü ne kadar açık tuttuğunuzu belirler. 40 enstantane kadranı. Bu süreyi yönettiğiniz makinenin üzerindeki çarka enstantane kadranı diyor. Eğer bunu 1000'e getirirseniz perde saniyenin 1/1000'i gibi çok yüksek bir hızda açılıp kapanarak hareketi dondurur. Eğer 1'e getirirseniz perde 1 saniye boyunca açık kalır ve filme uzun süre ışık düşmesini sağlar. Işığın miktarını ayarladık ancak o ışığın filme optik olarak nasıl düştüğü de kompozisyon için kritik bir öneme sahip. 41 netleme. Işığı içeri almak tek başına yeterli değil. O görüntünün belirgin olması gerek. Kadrajınızdaki nesnenin bulanıklıktan çıkıp belirgin ve keskin hatlara sahip olmasına netleme diyor. 42 netleme halkası. Netliği sağlamak için lensin üzerindeki dönen halkadır. Vizörden bakarak bu halkayı çevirdiğinizde mercekler ileri geri hareket eder ve görüntünün sizin için en net olduğu noktayı bulursunuz. 43 otomatik netleme. Modern makinelerde ve dijital kameralarda içerideki sensörler ve motorlar yardımıyla objenin makine tarafından saniyeler içinde netlemesine denir. 44 manuel netleme. Klasik mekanik analog makinelerde bu işlemi sizin yapmanız gerekir. Kendi gözünüze ve el alışkanlığınıza güvenerek netliği bulduğunuz bu manuel sürece manuel netleme diyor. Pratik yaptıkça hızlanacağınız bir süreç. 45 mesafe skalası. Lensin üzerinde metre ve fit cinsinden yazan rakamlar. Netleme halkasını çevirdiğinizde bu rakamlar da hareket eder. O an netlediğiniz nesnenin size yaklaşık olarak kaç metre uzaklıkta olduğunu oradan okuyabilirsiniz. 46 alan derinliği ve bokeh. Diyafram sadece ışık miktarını değil, netliğin derinliğini de etkiler. Diyaframı çok açtığınızda örneğin 1.8 sadece odaklandığınız nesne net kalırken arka plandaki detaylar yumuşak bir şekilde bulanıklaşır. Bu duruma sığ alan derinliği, o arka plandaki estetik bulanıklık etkisine ise bokeh diyoruz. 47 titreme. Enstantane hızını çok yavaşlattığınızda örneğin saniyenin 30'da 1'ine düşürdüğünüzde elinizin doğal sarsıntısı makineye yansır. Bu durum fotoğrafın genelinin bulanık çıkmasına neden olabilir. Buna el titremesinden kaynaklı bulanıklık diyoruz. 48 hareket netsizliği. Titremeyle benzer görünse de kaynağı farklı. Makinenizin bir tripoda sabitlenmiş olsa bile perde açıkken önünüzden hızla geçen bir nesne, örneğin bir araba, fotoğrafta bulanık bir iz olarak çıkar. Hareket eden objenin çekim süresi boyunca sensöre bıraktığı bu ize hareket netsizliği diyor. 49 kontrast. Bir fotoğraftaki en aydınlık bölgelerle en karanlık arasındaki ton farkı. Kontrast yüksekse siyahlar daha koyu, beyazlar daha belirgin gözükür. Kontrast düşükse fotoğraf daha yumuşak, ton geçişleri daha gri bir yapıda olur. 50 gren ve kumlanma. Analog filmin fiziksel ve kimyasal yapısından kaynaklanan o ince kumlu doku. Özellikle yüksek ISO değerine sahip filmlerde içerideki gümüş kristalleri daha büyük olduğu için bu gren dokusu fotoğrafta daha belirgin hale gelir ve fotoğrafa o karakteristik analog hissini verir. Son bölüme geldik. Makineyi nasıl koruyacağız? Sık yapılan hataları nasıl fark edeceğiz ve çekim sürecini nasıl tamamlayacağız? 51 lens kapağı. Lensi tozdan ve çizilmelerden koruyan basit kapağınızdır. Vizörü lensten ayrı olan rangefinder gibi bazı makine türlerinde lens kapağı kapalı olsa bile vizörden etrafı görmeye devam edersiniz. Gözünüz vizördeyken kapağı çıkarmayı unutursanız filminiz pozlanır. Çekime başlamadan önce kapağı aldığınızdan emin olmak iyi bir alışkanlık. 52 filtre çapı. Lensin ucundaki çerçevede bulunan vidalı yivlerin milimetre cinsinden ölçüsüdür. Lensinize bir filtre veya aksesuar almak istediğinizde bu çapa uygun olanları örneğin 52 mm seçmeniz gerek. 53 UV filtre. Lensinizin çapına uygun olarak takabileceğiniz şeffaf
şeffaf bir filtredir. Görüntüye etkisi minimumdur ancak lensin ön merceğini olası darbelere, çizilmelere ve toza karşı koruyan bir güvenlik katmanı işlevi görür. 54 ışık kaçağı. Filmin sadece lensten kontrollü bir şekilde gelen ışıkla pozlanması. Eğer makinenizin arka kapağından içeriye istenmeyen bir ışık sızarsa bu ışık filmin kenarlarında turuncu, sarı veya kırmızımsı şeritler halinde lekeler oluşturur. Bu duruma ışık kaçağı diyor. 55 yalıtım süngeri. Işık kaçaklarını engellemek için makinenin arka kapağının kenarlarında bulunan siyah sünger şeritlerdir. Yıllar içinde bu süngerler özelliğini yitirip ufalanabilir. Zaman zaman kontrol etmek ve gerekiyorsa yeniletmek filmlerinizin güvenliği için iyi bir yatırım. 56 fungus ve lens mantarı. Lenslerin nemli havasız ortamlarda uzun süre saklanması sonucu cam merceklerin arasında oluşabilecek biyolojik yapılar. Genellikle örümcek ağına benzerler. Lensin optik performansını düşürerek fotoğrafların puslu ve yumuşak çıkmasına neden olabilir. 57 bayat film. Son kullanma tarihi geçmiş filmler. Zamanla içindeki kimyasalların duyarlılığı değiştiği için verecekleri sonuçlar, renk sapmaları öngörülemez olabilir. Makinenizi tanıma aşamasındaysanız veya kuralları yeni öğreniyorsanız referans noktanızın doğru olması için taze film kullanmanız daha sağlıklı olacak. 58 banyo. Tozlanmış filmin karanlık bir ortamda çeşitli kimyasallardan geçirilerek üzerindeki görünmez izlerin kalıcı ve fiziksel bir görüntüye dönüştürülme süreci. 59 negatif. Banyo edilmiş filmi ışığa tuttuğunuzda renklerin ve tonların tersine döndüğünü görürsün. Aydınlık yerler koyu, karanlık yerler ise şeffaf gözükür. Işık değerlerinin tersine çevrilmiş bu fiziksel formuna negatif denir. 60 tarama. Analog sürecin dijitale bağlandığı son kelime. Banyo edilen negatif şeritlerinin profesyonel tarayıcılarda okun renklerini normale yani pozitife çevrilerek dijital görsellere yani JPEG formatına dönüştürülme süreci. Artık fotoğrafınız dijital dünyada paylaşılmaya hazır. Makinenin donanımından ışığın matematiğine, merceklerin optik kurallarından filmin yapısına kadar giriş seviyesinde aşina olmanız gereken 60 kelimeyi tamamladı. Artık makinenize baktığınızda o parçaların neden orada olduğunu ve ne işe yaradığını biliyorsun. Sürecin mantığına hakimsin. Ancak bu yolculuğun sadece ilk adımı. Serinin bir sonraki videosu olan temel seviye analog sözlükte pratik uygulamalara geçeceğiz. Pozometrenin yanılabileceği zor ışık koşullarını, filmin sınırlarını esneten teknikleri ve sokakta kullanabileceğiniz hızlı netleme yöntemlerini konuşacağız. O video gelene kadar makinenize alın ve öğrendiklerinizi pratik etmeye çalışın. Eğer bu sözlük serisi size yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi ve ikinci bölümü kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa da yorum yapmaktan çekinmeyin. Şimdilik hoşçakalın.